Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Kadınlar bu tapınağa giremiyor. Gözüm kanadı altından. Galatasaray. Hadi canım. Böyle bir yer bile uygun ya. Yani bir kokteyl içiyorsun 270 baht. Onu ilk defa görüyorum. Altın o tozu Buda'nın üstüne yapıştırdılar. Kadınların çektiği nedir ya? Çok kibar insanlar ya. Gerçekten çok kibar, çok saygılı insanlar. Bu gerçek mi ya? Filmlerdeki gibi. Tayland'ın en eski, en kadim kentlerinden böyle boğazlarına altından kemerler takan, bilezikler takan kadınlar var ya. İşte onlar da aslında Myanmarlı. Buranın geceliği sadece 21 dolardı. Size şu kadar söyleyeyim, rüya gibiydi. Bizim var ya bak ciddi söylüyorum hepimizin şu Tayland'a gelip 6 ay şurada bir kalıp bir sinirlerimizi atmamız lazım. Bunu demeye çalışıyorum yani Tayland muhteşem dünyanın en iyi tatil ülkesi ya. Tayland'ın Chiang Mai bölgesinden bu sefer herkese merhabalar. Nasılsınız dostlar? Umarım her şey yolundadır. Ben artık aşağılarda çok sıkıldım Tayland'da, yani havadan dolayı özellikle çok sıcaktı. O yüzden dedim ki böyle birazcık Tayland'ın yaylalarına, daha serin yerlere gideyim dedim. Ve Krabi'den uçağa atladım. Sadece 70 dolar falan verdim bagaj dahil. 1,5-2 saatte Chiang Mai'ye ulaştım. Burası Tayland'ın en eski, en kadim kentlerinden birisi. Ben buralara daha önceden de geldim ama size güzel bir vlog yapmamıştım. 800 yıllık bir kent. Eski başkentlerden birisi ama Chiang Mai yeni şehir demek. Ve aynı zamanda burası Tayland ülkesinin en yüksek coğrafyalarından bir tanesini oluşturuyor. Dağları özellikle en yüksek dağlar buralarda var ve o yüzden havası serin, yayla gibi. Bunu da bildiğim için ve Tayland'ın en güzel zamanında buralara geldiğim için bunların hepsi sizlere de bir bilgi olsun. Uçağa atladım, buraya geldim ve 3-4 gün buraları gezeceğim. Şimdi ben buralara niye geldim? Burası bir backpacker coğrafyası. Tayland'da böyle özellikle pandemiden önce çok backpacker'ın geldiği Chiang Mai, Chiang Rai ve Phai'ye geldikleri bir coğrafya. Niye? Çünkü uygun. Uygun olduğu için de birçok insan buraya gelip daha bütçeli bir şekilde geziyor. İşte elimde görmüş olduğum 1000 bahtla bugün burada ne yapabiliriz size göstermek istiyorum. 1000 TL gibi düşünebilirsiniz. Bugün bu parayla konaklama hariç yiyeceğiz, içeceğiz, gezeceğiz. Akşama kadar burada 1000 lirayla ne yapılır size hepsini göstereceğim. Hadi bakalım, size iyi seyirler. Bana da güzel bir yolculuk olsun. Abi otelimden çıktım. Böyle bir oldukça merkezi konumda bir otelde kalıyordum ve buranın geceliği sadece 21 dolardı ve şansıma da bulabileceğim en güzel yerde buldum. Hem Eskişehir merkezine yakın hem pazarlara vesaire. Bak yine söylüyorum, buralara gelecekseniz zaten yine açıklamaya bir sürü bilgi bırakacağım ve otelin de bağlantısını bırakırım. Çok memnun kaldım. Çok iyi yerdeydi. Zaten hemen böyle sokağa döndüğümde Eskişehir merkezine girmeye başlayacağız. Burada da hava sıcak şu an ama bir nebze ara sıra esiyor en azından. Böyle yatay mimarinin hakim olduğu bir coğrafya burası arkadaşlar. Daha çok 2 katlı 3 katlı evler var. Açım. Önce bir şey yemek istiyorum. Burada öve öve bitiremedikleri bir pizzacı var. Uzun zaman sonra Türk mutfağından uzaklaştım. Tayland'da çok vardı Türk mutfağı. Yine en başa döndük. Makarna, pizza vesaire diye gider artık. Oraya doğru yürüyorum. Şöyle hamur işli bir şey yiyeyim. Çok kilo verdim çünkü 7 kilo 8 kilo falan verdim. İnsanların hayatları. Svadikap. Bu gördüğünüz bölge arkadaşlar Eskişehir merkezinin dışı. İçinde değilim ben şu an ama oldukça yakınım. Oraya girdiğimizde zaten havası hemen değişecek. Çok güzel bir tapınaklar bölgesi göreceğiz bugün. Restoranların çoğunu hep burada işaretlemişim. Birazcık daha dışarıda. Herhalde daha uygun bütçeliydi o yüzden. Dedim ya daha önceden geldim diye hep dışarıda filmlediğinde anlıyorsun onu, fiyat farkını. Çünkü Sultanahmet'te yemek var mesela, Fatih'te yemek var, örnek veriyorum. O kadar fark ediyor fiyatları da. Aklınızda bulunsun, mesafeler de çok uzak olmuyor. Şu banka her yerde var. Tayland'da banka, ATM, para çekme vesaire ya da uluslararası para gönderme konusunda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Başladık. Böyle böyle bolca tapınak göreceğiz. Size bir sorum var. Yorumlara yazın lütfen. Ben size bir tane
böyle dünyayı gezmek için bir vlog yapayım mı? Yani nasıl gezilir, nerelere gidersiniz, bütçe nasıl ayarlanır, böyle dünya turu nasıl planlanır, nereden başlamalısınız ya da işte en kolay neresi bizim için uygun olur vesaire gibi yapayım mı? Bir bölüm daha soracağım size. O da şu: Tayland'la ilgili bir vlog yapayım mı? Yani mesela bir haftalık tur planı, 2 haftalık tur planı gibi. Eğer merakınız varsa böyle ilgiye göre isterseniz yaparım. Benim için çok basit zaten. Size enteresan bir şey daha göstereyim. Bakın burada sokakta masaj yapıyorlar. Fiyatları da 100-150 baht civarında oluyor ama pek hijyenik değil. Ben önermem. Çünkü o koltuklar temizlenmiyor. Bunu mesela Phuket'te göremezsin. O yüzden biraz daha kırsala geldik. Hayatlar daha normalleşti, turizmden çıktı, gündeleşti, sadeleşti. Şu binalara falan aldanmayın, bunlar çirkin. Ben bunları hani bu görmek için gelmedik. Ben şu an yemek yiyeceğim yere götürüyorum sizi. İşte bu pizzacı. Böyle tarihi bir Arap mimarisi havası da var girişinde. Evin, daha doğrusu yapının. Çok övmüşler, bakalım. İlk izlenimler güzel. Hello. Swadika, one person. One personนะครับผม Eyvah. Burası 1888 yılından beri bir aile restoranıymış. 5. kuşakmış. Bütün yapı tik ağacından yapılmış. Demek ki bize tik ağacının parasını ödetecekler. Diyerekten menüye bakıyorum. QR koduyla geliyor her şey. Yalnız menü muhteşem. Yani her şey var. Ben İtalyan diye geldim ama her şey var. Bayağı kalite bir yer bura, belli. Keşke 1000 bahtla değil de 2000 bahtla yapsaydım videoyu. 1000 biraz az oldu gibi. Allah cezamı vermesin ya. Ben yanlış restorana girmişim. Burası Kitty bilmem neymiş. Bir yanındaymış. Ben o kadar açım ki gözüm görmedi. Pizza yok mu sizde diyorum. Yok diyor. Nasıl yok diyorum. Pizzacıda pizza olmaz mı? Meğer o şuradaymış hemen. Neyse bak, gezginler de hata yapabilir. Sıkıntı yok. En azından size bir yer daha göstermiş oldum. Burası işte Street Pizza Wine House. Şöyle bir girişi var ama pizza kokusu buraya kadar geldi. Oo, çok güzel kokuyor be. İtalya'da hissettim kendimi. Oo, çok güzel kokuyor be. Koku ne kadar güzel bir şey. Bak burası da bayağı yüksek tavanlı, tarihi bir yer çıktı ama. Şöyle dışarıya oturayım. İşte be, menü dediğin böyle olur. Makarnalar 200 baht. Yani 1 dolar 35 baht gibi düşünün. Küçük pizzalar, yani 10 inçlikleri, 10 seylikleri işte 250 ile 300 arasında değişiyor. Arkada da içecekler var. Smoothie'ler falan var 75'e. Böyle yolun kenarında salaş bir yer ama inşallah güzel çıkar. 300 bahta böyle bir şey yiyeceğiz. İyi değil. Tayland'da çok daha iyilerini yedim. İtalya ile falan tabii ki kıyaslamıyorum bile. Sadece olmamış. Neyse, en azından karpuz suyunu riske etmemiştim. Eskişehir'e yürüyorum şu anda. Yani yemek gördüğünüz üzere pek iyi değildi. Önermem. Şimdi dikkatimi çeken bir şey anlatayım sizlere. Bakın, sokaklarda o karmaşık kablolar yok, fark ettiniz mi? Hepsi yerin altından gidiyor. Burası o kadar düzenli bir yer diye tahmin ediyorum. Daha çoğu yer yeni açılıyor ama hiç öyle eskisi gibi bir kalabalık göremedim. Sanki eskiden daha kalabalıktı buralar. Abi, arkamdaki yeri görüyor musunuz? Az önce oradan çıktım, Greenland diye. Adamlar kanabisin mağazasını kurmuşlar. AVM gibi. İçerisi, yani yeter ki turist gelsin diye artık. Yani buralarda da işler iyi değil. Turizm iyi olmadığı için buna zaten çok fazla bir devlet olarak teşvikte bulundular ama gördüğüm en büyük cannabis store'du. Nelerini yapmışlar. Ve asla kullanmayın. Kullanmanızı da önermiyorum. Amsterdam'ın küçüğü olmaya çalışıyor Tayland. Onu anladım. Şimdi şurada surların girişini görüyorsunuz. Onun arka tarafı şehrin, o eski şehrin bulunduğu bölge. Aşıklar yolu yapmışlar. Burada hava şu an çok güzel. Ocak, Şubat, Mart, Nisan gelecekseniz buraya. Mayıs, Haziran'dan sonra çok sıcak ve yağmur olur. Ben şu an en güzel döneminde geldim. Bildiğin yayla havası var. Şimdi şu surları görüyorsunuz. Burası pek tabii ki depremlerle yıkılıp yeniden yapılmış. Yani şu birazcık daha sembolize olan bir duvarlar. İleride zaten duvar kalmıyor. Aynı zamanda burası çok kadim bir kent dedim ve 800 yıllık
çok fazla depreme, yangına, savaşa maruz kalmış. O yüzden birçok yapıda yıkılmış. Şimdi o antik kentin girişinden başlayalım. Ben en çok size tapınakları göstermek istiyorum. Burada harika tapınaklar var çünkü. Çok güzel kafeler açılmış ya. Yani hepsi böyle modern, tatlı, ne ararsanız bulabiliyorsunuz. Ben buraya 2012'de gelmiştim. O zaman bu kadar çok kafe görmemiştim mesela. Her şey daha batıya dönmüş. Kapitalizm bir şekilde ulaşıyor anlayacağınız her yere. Şehir tapınaklar şehri olarak da biliniyor. 300'den fazla tapınak var. Sadece tapınakları gezmek isteseniz günler yetmez. O yüzden ben içlerinden beğendiklerimi seçeceğim. Ve size hemen bir şey göstereyim. Bakın burada böyle durumu da çok görüyorum. Bayılmış bir şekilde dışarıda yaşayan çok fazla evsiz var. Yani bunu Phuket'te falan hiç görmemiştim. Burada çok yaygınlaştı. Tabi bulunduğum yer Myanmar ve Laos sınırına da yakın. Dünyanın en yoksul ülkeleri. Mesela Myanmar'da şu an iç savaş var. O yüzden ben şu an bulunduğum konumda çok fazla Myanmarlı görmeye başladım yine. Sebebi de şu. Buranın kralı Myanmar'daki Budistlere sahip çıkmak istiyor. Özellikle sınırdaki buraya kaçan insanlar sığınıyorlar. Onlara vatandaşlık vermiyor ama yaşamaya hakkı veriyor, izni veriyor. İşte yapamıyorlar genelde, çoğu yerde çalışamıyorlar. Anca böyle otellerde, restoranlarda onlara sponsor olurlarsa iş bulabiliyorlar. Hatta burada Long Neck Karen diye bir köy var. Belki size sonraki bölümde götürürüm. Böyle boğazlarına altından kemerler takan, bilezikler takan kadınlar var ya. İşte onlar da aslında Myanmarlı ve buralarda yaşıyorlar. Onları da size gösteririm. Ama şimdi önce bir tapınaklarla girmek lazım bu işe. Çünkü buranın tapınakları gerçekten güzel. Bangkok'takiler muhteşem ama buradakiler de güzel. Ben bu sıcakta zor yürüyorum. İnsanlar rikşalarla bakın turistleri gezdirmeye çalışıyor. Yazık. Zor. Her yere şu uyarılardan koymuşlar. Çöp atmayın, 2000 baht cezası var diye ve burada da yine bildiğin Tayland Muay Thai miydi? Meşhur o karateleri var. Kavga ediyorsunuz, dövüşüyorsunuz, ağzına burnuna vuruyorsun. İnsanlar da izleyip para veriyor. Bir kere bile gitmedim daha. İşte desteklemiyorum. Ve her yerde tur alabileceğiniz noktalar var. Niye bu noktalar var? Çünkü burası aslında geniş bir coğrafya. Ben şu an sadece eski şehir merkezindeyim. Aslında dağlar, köyler, dünyaca ünlü motor yolları falan var burada böyle. Yaylaları gezerek gidiyorsun. Şimdi de en ünlü tapınaklardan birine geldim. İsmi de Wat Pan Tao adında bir tapınak. Oha diyecektim. Gözüm kanadı altından. Çok iyi. Altın kaplanmış bir Buda heykeli görüyorsunuz. Her yerde krallarının, eski kralları, bu yeni değil, fotoğrafları var. Çok seviyorlar krallarını. Ya da sevmek zorundalar, bilmiyorum. Muhteşem. Gerçekten ekranda hiçbir şey görmüyorsunuz. Canlısı gözünüzü alıyor. İnanışları gereği böyle her yerde olduğu gibi tapınaklarda da işte meyveler, sular, meyve suları, bitkiler adıyorlar. Ve bir şekilde böyle çiçekler falan da var. Her yerde bunu görüyorsunuz. Özellikle dükkanların hepsinin önünde neredeyse görürsünüz. Onların da dua etme şekli böyle. Bunu ilk defa gördüm hayatım boyunca. Bunu ilk defa görüyorum. Altın parçaları vardı, tozu. O tozu Buda'nın üstüne yapıştırdılar. Bak. Şurada var. Şunlar hep altın diye tahmin ediyorum. Hareketlerin bir sürü manası var pek tabii ki. Özellikle meditasyonda, ama buradaki tapınakta da yine para verdiğiniz zaman mutlu olacağınızı söyleyen böyle bağış noktaları yapmışlar. Onlardan bir tanesini göstereyim. Bak özellikle şuraya görmenizi istiyorum. Bu da bu arada kraliçeleri. Bak bunların hepsine para atıyorlar. Sonra duaları kabul oluyor. Yani daha doğrusu dualarının kabul olacağına inanç olarak en azından bir adım daha fazla yaklaşıyorlar. Güzeldi burası. Burayı beğendim. Tek tek hepsine para atıyorlar. Tek tek. Burada 100 tane falan yaklaşık olarak
kavanoz var. Tabii bu din ve kültür ilişkilerini anlayıp yorumlama işleri pek kolay değil. Burada Hinduizmi, Budizmi görüyorsun. Hindistan'da Hinduizm adam farelere tapıyor, maymuna tapıyor. Size Hindistan bölümlerinde anlattım. Aslında tapma değil de saygı gösteriyor. Yani onun inandığı tanrısının dünyadaki görüntüsü o görüntüsüyle bağdaştırıyor. Ya da işte Japonya'ya gidiyorsun, Şintoizm var vesaire. İşte Çin'e gidiyorsun, Taoizm var. Yani bu din olayları çok karışık süreçler olduğu için ben çok iyi yorumlayamayabilirim. Yani yanlış şeyler de yaparsam, sürçülisan edersem affola ama bilemiyorsun. Yani oradaki sembol ne demek, işte oraya koyulan bayraklar ne vesaire, bunu çok iyi bilmek lazım. Ben Tayland ya da Budizm uzmanı değilim. Ama bildiğim şey şu, mutlular. Budizm bir felsefe temelinde meditasyon. O yüzden özellikle birçok turist buraya meditasyon eğitimi almaya geliyor. Ve haftalarca burada kalıp arınmaya çalışıyorlar. Yani Chiang Mai'ye gelecek olursanız daha uzun kalmayı düşünüp meditasyon eğitimi de alabilirsiniz. İnşallah daha mutlu dönersiniz bu arada. Keşke öyle bir imkan olsa. Öyle hemen zihnimiz motive olup hayatı daha iyi yaşasa. Ben böyle o kadar mutsuzum ki aslında. Dışarıdan güzel görünüyor her şey. Böyle bir yere geldim. Yine burada da tapınak gezeceğiz. Ama bir tanesi var çok güzel, yani inşallah o budur. Gelince gösteririm şimdi size. Wat Chedi Luang diye geçiyor. Burası olmalı. Evet, burası. Yazıyor bak. Wat Chedi Luang Moravian. Bütün tapınaklar Wat kelimesini görürsün. Wat da zaten tapınak demek. Girişi eskiden 30 bahtta 50 olmuş. Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Kadınlar bu tapınağa giremiyor. Ve bunu da girişine yazmışlar zaten. Why can't women enter? Yani buna giremiyorlar. Çünkü kadınların menstruate olduğu, yani regl olduğunu, bu yüzden de kötü ruh getireceğini tapınaklara. Bu kadınların çektiği nedir ya? Gerçekten. Erkekler kapatılsın, kadınlar yaşasın ya. Girip bakacağım şimdi birazdan içeriye. İnanamadım çünkü anlayamadım ilk başta. Bunu daha önce nerede gördüğümü inanın hatırlamıyorum. Güzel bir tapınak bölgesi burası. Sadece buna giremiyor kadınlar bu arada. Diğer her yere girebiliyor. Bak, tapınağın girişinde de sadece erkekler yazıyor zaten. Vay anasını. Madem siz giremiyorsunuz, ben sizin için girip anlatayım. Buraya feministleri getiriyormuş. Dağıtıyorlarmış orada. Bak bu tam altın değil herhalde. O az önceki, bu da harikaydı çünkü. Daha çok resimlerle, figürlerle anlatmaya çalışmışlar. Buda'nın hayatını tasvir eden duvarlardaki örneklerle. 2000'li yıllara gelmişiz. Düşünsenize, bundan 500 sene önce, 1000 sene önce kadınların halini. Ben de feminist gibi konuşuyorum gibi düşünebilirsiniz ama ben bu konulara artık dünyaya gezdikçe çok daha net olmaya başladım. Yani insan olarak bak lazım. Hani hala onu konuşmak bile saçmalık da. Ya düşünün abi, Mustafa Kemal dünyada kadınlara ilk seçme ve seçilme hakkını vermiş 100 sene önce. Ya sende nasıl bir vizyon vardı? Yani gerçekten hala böyle dünyayı gezdikçe ya inanılmaz bir zeka, inanılmaz bir dahi. Dünyanın nasıl saçma bir yer olduğunu çözmüş, inanılmaz entelektüel bir insan. O yüzden bak, yine söylüyorum. Şu anda da geziyorsam Mustafa Kemal sayesinde, Mustafa Kemal Atatürk sayesinde geziyorum. Aklıma bir kere daha geldi ve kadınlarımızın da bunun farkına varması için. Çünkü varmayanlar var hala, biliyorsunuz arkadaşlar. Günümüzde bile böyle şeyler var. O güzel insan 100 sene önce çok büyük, hepimize şans vermiş. Kıymetini bilirim. Aklıma geldi, yine her zamanki gibi söyleyeyim dedim. Tapınak bölge aslında. Sadece az önce küçük bir şirayını gördünüz. Yani küçük bir dini mabeti gördünüz. Şimdi buradan hepsi bir yılı temsil ediyor. İşte
Şu şekil mesela sinek yılıymış, yani yılan yılı, bu at yılı, bu keçi yılı diye gidiyor. Ve gördüğünüzün hepsi altın tozu. Altın tozlarını alıp dua ediyorlar. Şu altın arkadaşlar. İstesem bunu çalabilirim yani. Burada da yine ilginç bir heykeller serimiz var. Pazar gününden başlıyoruz. Pazartesi. Ben en çok salıyı sevdim. Bu da salı günü yatıyormuş herhalde. Çarşamba günü, bu çarşamba akşamı, o gündüzdü. Çarşambayı ikiye ayırmışlar mesela enteresan bir şekilde. Perşembeleri böyle dinleniyormuş herhalde. Cuma ayakta. Cumartesi böyle arkasında kobra görünümlü bir sandalyesi var. Oturmuş bir şekilde bekliyor. Yani çok enteresan tasvirler var. Ama şu altın olayı benim çok bana çok ilginç gelen noktalardan bir tanesi oldu. Şimdi buraya gelmemizin en büyük sebebi olan, aslında çok daha zamanında büyük olan ama depremlerle yıkılan o tapınağa geldik. Burası Wat Chedi Luang Tapınağı 1385'te 17 senede falan yapılıyor. Depremde yıkılıyor dedim ya, aslında tepesinde çok güzel heykeller varmış. Pek tabii ki çok daha gösterişli ve şaşalıymış. Burada da eskiden tabii şu andaki gibi Tayland krallığından çok böyle şeyler varmış. Beylikler gibi düşünebilirsiniz. Onların işte en önemli yeri de buymuş. Zaten şu an onların o şehrindeyiz. Burası böyle 2-2,5 kilometreye 2 kilometre civarında bir antik kent bölgesi, Old Town bölgesi ve burada yaşarlarmış. Surlarla zaten etrafı kapalı ve akabinde de düşman istilasından korunmak için nehirler de varmış. Birçok eski antik kentte görebildiğimiz gibi. Burada tapınağın içine giremiyorsunuz. Böyle etrafından dolaşıyorsunuz diye biliyorum. Bu tapınakların çoğunda hep böyle filler görürsünüz. Hinduizm'de de mesela var fil başlı Ganesha, ama bunlardaki olayı daha farklı. Daha çok şans ve getireceğini, hani nasıl diyeyim, daha güzel bir gelecek getireceğine inanıyorlar. Bunun da etrafını komple fillerle bakın sarmalamışlar. Şuraya girişlere de dragonlar koymuşlar. Ejderhalar. Aslında sadece burası yokmuş. Şunları falan da gezebiliyormuşuz. Sırayla gezeceğim. Tapınağın içerisinde insanlar dua ediyorlar. Şurada da keşişlerden bir tanesinin için yapılmış heykel var. 1800'lü yıllarda. Önemli bir abiymiş. Ben bu tapınakların benzerlerini Myanmar'da da gördüm. Mesela Kamboçya'dakiler çok daha farklı oluyor. Onu gidersem Siem Reap'te gösteririm size. Bunun da en yukarısında yine bak devasa bir altından Buda heykeli var. Ama en ilgicini göstereyim size. Buradaki. Yatan Buda yine. Salı günü yatıyor demiştim ya. Onu tasvir ediyor diye tahmin ediyorum. Tamamen som altından ve Bangkok'takinden tabii ki küçük ama yani gösteriş olarak herhalde şunlar zümrüt mü? Çok güzel. Bu ise Buda'nın yemek yedikten sonraki halini tasvir ediyor. Bilmiyorum, sallıyorum yani artık. Her şeyinden Buda'nın şeyini yapmışlar. Farklı. Girişte var ya gün demiştim bak mesela, bu pazar günkü hali. Bak oturmuş mesela bunu. Yani Buda deyince zaten onlara böyle Budizm değil, çıldırıyorlar. Yani din işte böyle bir şey. Düşünsenize, bir yapı yapıyorsun, yapıların içerisinde kutsallaştırıyorsun, sonra onun için gerekirse yaptığın yapıdan dolayı sana emir geldiğini ve savaşılacağını söylüyorsun. Mesela burada da çok öyle savaştırmışlar. Şeyde falan katliam olmuş. Özellikle Kamboçya'da. Öyle yani, burası da bu şekilde mesajlar verilerek gezilecek bir yerde. Ben çok bayılmadım. Ama gelmişken görülebilirdi. Ben buraya doğası için geldim zaten ve serinliği için. Tecrübe ettik. Yine her köşede olduğu gibi bak, bu tarafa da bakar altından. Buda var oturmuş yine. Şu paraya var ya, kaç çocuk okutulurdu. Gerçekten çılgınlık yani. Buradan çıkalım, bir kahve içeyim. Çok sıcak oldu, hadi gelin. Buralarda keşişler var. Eğitimler alıyorlar monklar. Bir de şey daha dikkatimi çekti. Şurada bir program varmış. Akşam 5'e kadar gelip Budizmle ilgili eğitim alabiliyormuşsun. Yine bak burada meditasyon eğitimleri alabileceğiniz yerler de var diyordum. Bak saatlerine falan kadar yazmışlar. Burası daha böyle ruhani bir yer. Turkey. Turkey? Yes. Wow.
You are from here, Chiang Mai. Yes, Chiang Mai. I know Yeah. team football. Galatasaray. Galatasaray. Yeah. Hadi canım. Ha, So you're getting religion informations at here, right? It's like a school for you. No. She University. University. Here is No, they are getting education here at the temple. different temple. A different temple. Different place. So what's gonna happen after your education finish? You are gonna be like monk? Not sure. Do you read books or do you get lessons from your teachers? How does it work? Like education, how do they learn this religion? Religions from the monk. From the monk. Mouth to mouth. Monk. No, I mean like they read books. Yes. In the past, we learned a lot with the teaching mouth to, by mouth in the past. Ah, in And the now, past. the Lord Buddha teaching was written In the like, books. Yeah, at the first time in the palm leaves, and then developed to become in books, and now we can study in the book. Oh, I Yes. see. Not just only study about religion stuff, Huh. but also general subject too, like English, science, civic, Ah. and physics, Ah. like the general people. That's why you can speak English. Not much, but That's okay. It's okay. At least we can communicate. ask him what is your name to introduce them. Hi, your names? My name is Chan. 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 Yes. You? Bank. And you? Dennis. 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 I'm shy. 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 Yeah. Shy. To meet you. Nice to meet you too. How old are you? 19. Same. When did you start getting education here? Like how many years ago? The first question I understand. I am not studying here. But the second question, could you repeat again? When do you start, signing up this kind of temples? What is the age? Do you have to be over 18 or can you be younger? A novice monk at age 7. Ah, But most of these have became a monk around age 13. They went through high school and now they're in university. And this is their first year at university. oh, I see. And then after they finish university, do they have to come join to the temples, or if they want, they can work in somewhere else? Are they free to go? They can continue to be a monk or they can stop being a monk and get a job. Oh, I see. Thank you very much. It depends on. are you YouTuber? Yes, YouTube. I am, but at the same time, I am trying to make this trip, keeping in the social media to watch in the future. YouTube. Internet. You watch yourself like 1 or 2 months later. I'm going to add subtitles as well. Yeah. Daha millet abone olmasın. Adamlar Tayland'dan abone olsun. Okay. Here you go. I had been traveling for 15 years and I have realized that the world is changing, like digitalizing. So I thought that why not? İşte başkaları da geldi, onlara da bilgi verecekler. Thank you very much for the information guys. Çok kibar insanlar ya. Gerçekten çok kibar, çok saygılı insanlar. Bizim var ya, bak ciddi söylüyorum, hepimizin şu Tayland'a gelip 6 ay şurada bir kalıp bir sinirlerimizi atmamız lazım. Yani internette bile birbirimizi yiyoruz. Gerçek hayatta öldüreceğiz neredeyse, trafikte falan birbirimizi. Şuraya gelin bir rahatlayın. Kafanız bir rahatlasın ya. Ben çiçek gibi oldum mesela. Çok güzel oldu değil mi onlarla konuşmamız falan. Eğitim sistemleri güzel. Yani sadece din öğrenmiyorlar. Çocuklar İngilizce de konuşuyor mesela. Eskisi gibi değilmiş. Eskiden mesela eğitim tamamen ağızdan ağzaymış. Yani büyükler ne derse öyle oluyormuş. Şimdi kitaplara dönüşmüş. Buradan çıkıyorum. Güzel bir tecrübeydi. Şurada bir otel var, Çağla diye. Yani tek başıma gelmemiş olsaydım kalırdım. 100-150 dolar falan bir geceliği. Orayı size bir göstereyim. Hani buralara gelirseniz bu oteli bir yazın. Number 6 bilmem ne butik otel diye geçiyor içerisi. Hello. Hi. İnanılmaz. Oğlum rüya gibi burası ya. Bu ne? Vay anasını. Keşke kalsaymışım ya. Yuh, şaka yapıyorsun.
Hi, sawadee. Thank you. Thank you very much. İnanılmaz. Outside. Abi böyle bir yer bile uygun ya. Yani bir kokteyl içiyorsun 270 baht. Kaç dolar yapıyor? 8 dolar falan. Bak kahve ne kadarmış? Americano 86 baht. Dışarıda da 60 baht zaten. Şimdi bunu demeye çalışıyorum. Yani Tayland muhteşem. Dünyanın en iyi tatil ülkesi ya. Bir kahve içip kalkacağım ama burayı göstermem iyi oldu sizlere. Vallahi otel harikaydı ya. İşte böyle otelleri görünce mesela çift olarak geldiğinizde abi otellere paranız varsa kıyın. O da apayrı bir deneyim yani. Ben ne otellerde kaldım. Gerçekten insanı böyle büyülüyor. Olaya sadece yatmak falan değil. Hani ben şu an deli gibi gezdiğim için otellik bir durumum yok. Bir sonraki gittiğim ülkede çok iyi yerlerde kalacağım zaten. Ama Tayland'a gelirseniz tropikal bir tatil yapayım diyorsanız çok güzel otelleri ben listeleyeceğim aşağıya. Açıklamadan bakın. Nereler var nereler yani rüya gibi yerler ve Türkiye'den çok daha uygun. Hadi kaldığımız yerden devam edelim. Enerjiyi aldım. Burası da bana iyi geldi. Gezebiliriz. İşte bak burası böyle bir kare şeklinde görüyor musunuz? Bunun içini geziyorum şu anda. Şurası da ana caddesi. Neredeyse bütün tapınaklar burada böyle çizgi halinde. Bak karşımda uçak da kalkıyor bu arada. Havalimanı çok yakın buraya. 5 dakika falan da en fazla 10. Yalnız kaldırımları çok kötü. Böyle çocuğunuzla falan gelseniz bebek arabasıyla gezmek rahat olmaz. Bak ona kadar size söyledim. Çünkü saçma sapan böyle şey yapmışlar. Hep bir inşaat çalışması var. Burada şimdi bir ünlü tapınak daha var. Ona gidiyorum. Kablolara geri döndük yine. Özlediğimiz tatlar. Burada fil çiftlikleri var. Sanctuary yani koruma diye geçiyor ve bunun ben benzerini size Phuket'te göstermiştim. Daha çok filleri doğal yaşam alanlarında ziyaret edip onlarla bir gün geçiriyorsunuz. Böyle 1000 baht, 1500 baht oluyor. Ben ona katılmayacağım. Çünkü zaten burada yıllar önce yaptım. Ve en sonunda Phuket'te böyle bir deneyimimi sizlerle paylaştım. Ama buraya gelirseniz bu tecrübeyi yaşamak da gerekir. Ve yerel bir kıyafet alayım derseniz sadece 100 baht şunlar ya. Yani 3 dolar bile değil abi. Genelde bunu böyle alıyor. Kadınlar daha çok giyiyor. Efil efil geziyorsun sıcakta. Mis. Burası da Wat Phra Singh adında bir tapınak. Burada ablam Thai yemekleri satıyor. Güzel kokuyor bu arada ama çoğu domuz. Bir de bunu gezelim bakalım. Çocuklar okullarından dönerken biz de müze gezmeye devam edelim. Bu arada burada müzeler de var ama ben müzeleri gezmiştim daha önce. Pek beğenmedim. O yüzden size tapınakları gösteriyorum. Şu dünyada tapınak gezdiğim kadar cami gezmedim herhalde. O yüzden artık bir süre sonra hepsi aynı gelmeye başlıyor. Bütün tapınaklar birbirine çok benzer ama bu en iyilerinden birisi. İçeriye girince göreceksiniz zaten. Hadi ya. Bu ne? Abi ilk gördüğünüz an şey oluyorsunuz ya. Etkileniyorsunuz. Yine kralları bak, kraliçeleri en başta onlar da burayı ziyaret etmişler. Şu işlemeye bakar mısınız? İnanılmaz şahane detaylar var. Göz kamaştırmak böyle bir şey olsa gerek. Şuna bayıldım. Şu işte az önce girdiğim ana tapınakta, arkada da böyle küçük tapınaklar var ama bu coğrafyada sıkça görebileceğiniz altın kaplı olduğunu düşündüğüm yine böyle nadide detaylar var pek tabii ki. Bunun dağlarda ve özellikle Burma yani Myanmar'da da çok görüyoruz. Burada da bir tane örneği var ana tapınakların arka tarafında. Yeter artık tapınak sıkıldık. Yeter. Bir süre sonra hepsi aynı. Güzel bir akşamüstü oldu. Arkadaki en son tapınağın olduğu yere geldim. Burada böyle dolanarak artık tapınak gezimi sonlandırayım diyorum. Güzeldi yine de yani tarihi bir kent. Temiz bir kent. Her şeyle beğendim. Yıllar önce geldiğim bir masaj salonu burası. Farlana Spa diye. Pahalı bir yer. Buraya girmeyeceğim. Yani normalde 300 baht olan masajlar burada 800 baht civarında ama bir içeriği göstereyim. Şuraya bakın geliyor. Abi bu gerçek mi ya?
Filmlerdeki gibi. İnanılmaz. Ya da yaptırsam mı ya? Güneş kaçmasın diye daha biraz gezmek istiyorum. Şu an daha tam yorulmadım ama iyiydi. Şimdi yarına ben yer aldım. Hiç paraya acımam böyle şeylerde. Şaka yapıyorum. Özel bir deneyimse kaç paraysa veririm. 2300 baht vereceğim buna. Yarın 1,5 saatlik bir top masajı yapacak. Top. Böyle bitkilerin kullanıldığı bir yuvarlak iz var. Bununla yapacak. 2300 baht verdim 90 dakikasına. Normalde 400 baht, 500 baht bir olan masaja sırf burası için. Bunu Instagram'da paylaşacağım. Bir realin peşine de bakın. Çünkü bu vloga yetişmez o muhtemelen. Sonrakinde izleyebilirsiniz. Oradan hızlıca izlerseniz heyecanlıyım. Böyle tecrübeleri seviyorum. Önden 500 baht istedi. Bugün her yer dolu. Yarın sadece 7.30'da yer var akşama. Onu da son yeri de ben kapmış oldum. Vallahi güzel bir tecrübe olacak. İçeriği gördünüz değil mi? Rüya gibi ya. Bunun işte daha güzellerini ben size Bali'de falan gösteririm ama bu Chiang Mai'deki en iyi yerlerden birisi de burasıydı. Bunu yapmadan eksik kalırdı. Ama muhtemelen sonraki vlogda detaylıca anlatacağım. Heyecanlıyım. Böyle güzel deneyimler yaşamayı seviyorum. Artık burayı bayağı toparladım. Şöyle Eskişehir merkezinden gezerek çıkayım diyorum. Akşamüstü burada çok doğal bir güzellik olmadığı için bir binanın tepesine çıkıp gün batımı izleyeyim dedim. Buranın adı Makat Rooftops diye bir yer. Şöyle bir manzarası var. Şehri görüyorsunuz, aslında hiç güzel değil. Tayland'ın en kalabalık ikinci şehri. 1 milyondan fazla insan yaşıyor ama dediğim gibi özellikle şu dağların olduğu coğrafya çok ilgi çekiyor. Şöyle bir tane bira aldım. Sadece 70 baht, 2 dolar. Artık günü burada bitireceğim. Akşam yemeği yiyeceğim çok güzel bir pazar var. Size oraları da gösteririm. Dolu dolu bir Chiang Mai gezisi yapmış oluruz. Keyfim yerinde ya. Yaşamak her şeye rağmen güzel. Bugün biraz yoruldum. Yemekten önce bir masaj yaptırayım diyorum. Şöyle yoldan yürüyerek bir masaj salonu arıyorum. Özellikle böyle sırt, omuz ve ayak masajı yapan çok güzel yerler var. Burada oldukça uygun. Şimdi rastgele birini bulacağım. Akşam oldu. İnsanlar sokaklara akmaya başladılar. Taylandlılar gece yaşamayı da çok seviyorlar. Özellikle böyle yemek konusunda, pazarlar konusunda çok canlı bir yer. Bakmayın buranın şu an böyle olduğuna, ben birazdan gittiğim yerlerde hepsini göstereceğim. Ama burası da yaşayan bir yer, yani hiç sıkılmıyorsunuz. Gece olunca caddeler ışıl ışıl oldu. Ama en saçma şey böyle kaldırımları kapatacak şekilde direkleri dikmişler. Böyle yanından kıvrılarak geçiyorsunuz. Şöyle güzel bir yer görmüştüm. Bunlardan birine gireyim diyordum. Hadi bakalım girelim. Swadikap. Back shoulder. Black shoulder 1 hour. 1 hour. Okay. Fiyatları şöyle 350 baht ödüyorsun. Mesela ayak, sırt ve omuz masajı 350'ymiş. Ayak ya da tayi masajı istersen 300 baht. Burası bir de pırıl pırıl tertemiz ya. Bazen birçok yer böyle pis oluyor. Mesela 250 baht diyor, değmiyor 100 baht için. Ama bir sonraki videoda yapacağım yere 2000 küsür baht verdim. Onu da çekerim muhtemelen. Özel bir deneyim olacak. For 30 minutes, back 30 minutes. Ay su da sıcacıkmış ya. Ayaklarım rahatladı. Burada böyle kendinizi prens gibi hissediyorsunuz ya. I feel like prince. Şöyle kullandıkları bir kil gibi bir şey var. Ayağınızın altını da temizleyerek masaj yapacaklar. Yıkıyorlar. Benim de ayağım paramparça olmuş. İşte bu yüzden dünyanın en güzel tatil ülkesi. Her şey var. Her şey. Nasıl rahatladım var ya şimdiden. Kapım kap. Size şu kadar söyleyeyim. Rüya gibiydi. Teyzem o kadar iyi ki, yani sırtımda özellikle omuriliğin etrafında bulduğum noktaları böyle dokunduğunda böyle içim geçmiş. Bayıldım. Tazelendim. Uyumuşum hatta. Çok çok başarılıydı. Verdiğim her bir baht helal hoş olsun. Masaj budur ya. Phuket'te falan böyle sadece dokunup okşuyorlardı. Ya çok güzel oldu şu an. Kendime geldim. Yemek yemeye gidiyorum.
Çantamı otele bıraktım rahat rahat çekim yapmak için. Changlan Road adında caddenin olduğu yere geldim. Burada bir sürü gece pazarları var. Aynı zamanda da gece hayatının en yoğun olduğu yerlerden birisi. Hem bir şeyler yiyeceğim hem burayı dolaşacağım. Böyle tezgahlar da başladı zaten. Harika ahşap işçiliği var. Yani dünya turunda olmasam gir şu dükkana, ne istersen al. O kadar güzel şeyler var ki ve bunun gibi bir sürü yer gördüm. Çekmeyi unuttum. Şu file bak mesela, ahşap tamamen. Ve mesela fiyatları ne kadarmış? Gerçi yazmıyorlar. Muhtemelen tek tek sormak lazım. Çok beğendim burayı. Bak bu abim çok dürüsttü. İsmi de hemen... İsmi de şu, bu caddenin üstünde. Bunu niye söyledim? Bilerek sordum. Hepsi %100 dedim, hani el yapımı. Çünkü genelde yalan söyleyebiliyorlar. Hayır dedi, %60-70'i dedi el yapımı, %30 dedi fabrikasyon olanlar da var. Dürüst esnaf kazansın. Fark etmişsinizdir, gündüz böyle bir kalabalık yoktu mesela. Bak insanlar sokaklara çıkmaya başlamış, turlardan dönmüşler. Şu mesela gece pazarlarından bir tanesi. Daha çok böyle food court'ların olduğu bir yer. Buralarda aç kalmak imkansız. Aradığınız her mutfağı bulabiliyorsunuz. Japon mutfağından tutun da Tay mutfağı zaten her yerde var. Avrupa mutfağı, dönere kadar satıyorlardı. Öyle görmüştüm dün geldiğimde. Yemeğinizi alıyorsunuz, buradaki oturma alanlarında böyle takılıyorsunuz. Aa bak, hatta yine döner satıyorlar. Chicken kebap diye 100 baht falanmış. 3 dolar bile değil. Şurada barlar var. Buradan içeceklerinizi alabiliyorsunuz. Şurası da bir sahne. Orada da canlı müzik oluyor. Birazdan başlar muhtemelen. Daha akşam yeni başlıyor ama şuradan geçerken dikkatimi satay çekti. Ben satayı çok seviyorum. Satay bildiğiniz bizdeki ızgara tavuk. Biraz daha soslusu. Böyle tabaklarda alabiliyorsunuz. Genelde de fiyatları 100 baht oluyor. Hello. Kapun kap. Bak hatta ben şundan alayım. X large'dan. No spicy, no sauce. Bunu da bilerek söylüyorum çünkü her şeye aşırı sos koyup baharatlandırıyorlar. Onların az baharatlı dediği şey bizler için çok acı. O yüzden damak tadımızı bozabiliyor. Bu çok güzel yemek. Dünyanın özellikle Asya'daki birçok ülkesinde bulabiliyorsunuz. Oldukça doyurucu ve bütçe dostu. Aklınızda bulursun. Satay görürseniz hiç korkmadan alın. Burada da tamamen domuz satıyorlar. Mesela şuna bak. Direkt şeklinden, renginden anlaşılıyor. Is it ready? Kapun kap. Thank you. Böyle 10 tane şiş geliyor. Bunu Malezya'da da çok yemiştim, hatırlarsınız. Yanında da domates, salatalık ve soğan var. Böyle birazcık mekan dolaşmak istiyorum. Gittiğim her yerde bir şeyler yerim. Şurası dikkatimi çekti. Hem bayağı bir turist kalabalığının girdiğini gördüm. Hem de böyle tasarım olarak çok şık. Baksanıza. Ne satıyorlar burada? Lokuma benzeyen krakerler ve kurutulmuş meyveler. 150 bahtmış mesela bu. Şurada hediyelik böyle ahşaplar alabiliyorsunuz. Ev dekorasyonu ürünleri de var. Ama tasarımı çok şey. Böyle bir albenisi var değil mi? Bir diğer gece pazarı da burası. Kalere Night Market diye geçiyor. Ana pazar şurası. Karşısında da biraz daha küçük bir alan var. Bak şuraya ben de girmemiştim hiç. Bir bakalım. Tay dondurması, waffle, içecekler. Böyle mangolu bir şeyler. Yine atıştırmalık odaklı, daha çok sokak yemeğinin hakim olduğu bir yer burası da. Şunun adı roti. Herkes bundan yer burada. Pankek gibi aslında ama yağı tamamen palmiye yağı. O yüzden biraz ağır oluyor. Bildiğiniz hamuru açıyor. İçine de çikolatalı, muzlu, çilekli yapıyorlar. Fiyatları da çok uygun oluyor. 50 baht falan. Şu an canım çok tatlı çekmiyor. Geçenlerde yemiştim. Gayet güzeldi. Özellikle kadınlar çok seviyor bunu. Vallahi ben doymadım. O yüzden birazcık daha yemek arayışındayım. O kadarcık şeyle kim doyacak? Şu pazarda da bir şeyler yemek istiyorum. Burası daha hareketli gibi. Abi çok güzel kara kalem çalışması yapıyorlar ya. Şuna bakın. Sanat. Burası da yine etrafta tezgahların olduğu
yemeğinizi alıp buralarda yemek yiyebildiğiniz oturma alanları olan food courtlar aslında. Yine burada da aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Mesela ne yesek? Akrep mi yesem? Yoksa timsah mı? Yine burada da timsah etiyle akrep satıyor. Şurada aklınıza gelebilecek bütün çılgın böcekler var. Şurası deniz mahsulü tezgahı. Bak fiyatlar bayağı düşmüş, 300 baht. Mesela bu Phuket'te falan 500 bahttı. Vallahi burada canım pek bir şey çekmedi. Ya tezgahlar pisti, ya ürün çeşitliliği azdı ve çoğunlukla hep domuz var. Ondan gönül rahatlığıyla şunu yiyeyim diyemedim. Sanırım bugün aç kaldık. Şöyle dolaşalım. Tabi acıksanız McDonald's da var ama yani öyle güzel İtalyan restoranları, steakhouse'lar var ki burası son çare noktanız olsun. Ben hani size şunu da söylemek istiyorum. Tayland'da barbekü dediğinizde bizdeki mangal gibi değil, daha çok böyle gazla yapılmış ızgara anlıyorlar. Dünyada da aslında öyle de biz hani direkt barbekü deyince aklımıza o mangal köz kokusu gelsin istiyoruz. Bu daha çok grill olduğu zaman mangal oluyor. O yüzden birçok gördüğünüz yerde şeyi fark edersiniz, elektrikli mangal kullandıklarını asla aynı tadı vermiyor. O yüzden mesela ben mangal görünce direkt atlayıveriyorum o kömür kokusunu duyunca. Burada da varız. Lidl İstanbul, Türk restoranı. Şurada da dondurma satıyorlar, Türk dondurması. Ne kadar çok pazar varmış. Burası da Anusarn Market diye bir yer. Bu hepsi yan yana. Burası daha temiz, daha düzenli bir yer gibi görünüyor girişinden de anladığım kadarıyla. Bir de şansımızı burada deneyelim. Burası da çok güzel. Gerçekten çok güzel yerler var. Yani her yerde bir akşam dolaşmalık, huzurlu nokta bulabiliyorsun. Güvenli, tertemiz. Artık dolaşmaktan içim yandı. Size şu Thai dondurmasını göstereyim dedim. Bizde de yapıyorlar. Bildiğiniz çok yüksek bir soğutucu olan tezgah. Üzerine sütü koyuyor. Akabinde de içine meyveleri koyup dondurma olarak hazırlıyor. $89 baht sadece. Valla çok güzel oluyor bu. Meyvelerin 89 bahta mutluluk. Pazarın içinde enteresan tezgahlar var. Kurbağa mesela burada pamuk şekeri yapıyor. Kurbağa Ramazan abi. Şurada oje yaptırabiliyorsunuz. 200 bahta. Burada abi el işi yapıyor. Çok güzel. Şurada da çok enteresan, bakın, fal bakıyorlar. Fortune teller. Bunu görmemiştim mesela. Güzel. Yine eğlenceli, keyifli bir yerde. Şimdi Loy Krot diye bir yer var. Sokak bölge daha doğrusu. Gece hayatının olduğu yer. Daha çok böyle barların, pubların olduğu bir yer. Oraya doğru gidiyorum. Biraz günün yorgunluğunu atar, dinlenirim. Yarın hazırlık yaparım çünkü yarın tur alıp gidemediğim yerlere gitmek istiyorum. Akabinde de artık Tayland'dan çıkacağım. Aylardır buradayım. Ama bak aylardır buradayım. 10 küsür gelişimdir buraya. Ama yine gelirim. Seneye yine geleceğim. O kadar seviyorum burayı. Aha işte mahalle böyle. Yine düştük batağa. Sırf size göstermek için geliyorum ha. Şöyle bir dolaşalım. Böyle burada barlar ve publar var hep. Normalde burada Thai boksu da oluyor, stadyum. Ama şu anda kapalı. Dün vardı mesela, bugün yok. Ortam bu. Tahmin ettiğiniz şeylerin döndüğü yer. Şöyle bir kokteyl gibi bir şey söyledim. 100 baht sadece. Burada Taylandlı kızlar bilardo oynuyorlar. Ve Tayland'da bilardoda neredeyse hiçbir kadını yenemezsiniz. Çocukluktan itibaren bilardoyu iyi oynuyorlar arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Biraz burada takılırım. Ondan sonra gidip uyurum artık. Böyle enteresan ortamlara geldim. Yani amacım insanlar ne yapıyor buralarda onu gözlemlemek ve hiç beğenmedim. Millet bayılmış. Dün o kadar güzel uyumuşum ki videonun kapanışını bile yapmayı unuttum. Chiang Mai böyle bir yerde. Bir sonraki bölümde de yapmayacağım dedim ama dayanamıyorum. Bir bölüm daha yapmak istiyorum çünkü buranın çok kutsal bir yeri var. Yani buraya hacca geliyor Budistler.
o dağa çıkıp size anlatmak istiyorum böyle ayrı bir vlogda. Güzeldi yani, en azından Chiang Mai'de çok böyle gelip de gezginler video yapmıyorlar. 5-10 kişi anca varız zaten. O yüzden en azından buralara gelecek olanlara güzel bir rehber olduğunu düşünüyorum. Sonraki vlogda görüşürüz. Dünya turumu takip etmeyi unutmayın. Çünkü bir yere bilet aldım. Asıl sonraki yolculuklarımda rüya gibi yerler göreceğiz. Hoşça kalın.